Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün yine uzun süredir toplamadığım bir ottan bahsedeceğim size. O otu toplayacağım. Kazayağı otu. Şimdi ormanın içine girdim. Genelde ormanlık alanlarda, sulak alanlarda yetişen bir bitki. Bir ot. Onu hem toplayacağım hem de sizlere göstereceğim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Şimdi şu bulunduğum bölgede kazayak otları, diğer adıyla yalancı maydanoz arkadaşlar veya yabani maydanoz otları çıkmaya başladılar. Birkaç yıldır da fazla görmedim. Büyük bir ihtimal böyle sonbaharda yağışların az olmasından kaynaklanıyor. Şimdi şurada gördüğünüz mesela bakın şöyle kazayağı otu. Bir tane şöyle hemen koparalım. Evet, şöyle yapraklarından almış oldum. Şurada da yine bakın. Burada meşelerin yapraklarının altında olduğu için çok fazla böyle derine de oturmak istemiyorum. Çünkü yaprakları yeterli benim için. Yandan tekrar patlasınlar diyorum. Tek yıllık bir bitki bu kazayağı otları arkadaşlar. Yani kökünden alsak da bir sakıncası olmaz. Yumurtalı kavurmasını yapmak istiyorum. Bakalım olacak mı, yapabilecek miyim, ne kadar toplayacağım onu da bilmiyorum. Bakın şurada da çok güzel büyümüşler. Bu yıl epey kazayağı otu olacak. Kanalı ilk açtığım yıllarda böyle kazayağı otunu size tanıtmıştım. Göstermiştim. Hatta böreğini de yapmıştım. Kazayağı otunun yemeğini yapmıştım. Çok da güzel olmuştu. Bir daha ondan sonra fırsatım olmadı. Bir de zaten çok fazla ormana da girmemiştim. Kaç yıl? 2-3 yıl oldu. Bakın şu da mesela böyle. Ama çok güzeller. Maydanoza benzediği için zaten arkadaşlar bu yabani maydanoz, yalancı maydanoz ismini alıyor. Kanalımda karşılaştırma videoları da mevcut arkadaşlar. Aslında bakın şu gördüğümüz eşelenmeleri görmeden önce şurada daha çekim başlamadan önce bir ses duydum ormandan. O nedenle çok fazla aşağılara doğru inemeyeceğim. Biraz tırstım aslında. Topaç'a da gittim. Topaç'ı çağırdım tekrar gelsin yanımda dursun diye. İleride şu ormanın derinliklerinde böyle çat çat çatır çutur böyle ben sanki dal parçaları gibi düşündüm. Veya bir hayvanın kemiğini parçalar gibi bir ses duydum. Biraz korktum, o nedenle içerilere doğru girmeyeceğim. Hemen şöyle bakın göstereyim. Bizim arazinin kıyısındayım. Kapı da zaten yakın. Hemen oradan öyle bir şey olursa kaçabilirim. Büyük bir ihtimal domuz diye düşünüyorum. Çünkü şu ileride yol kıyılarında izlerini gördüm. Böyle eşilmiş. Büyük bir ihtimal o kemik sesi değil de ağaçların böyle köklerini kazıyor domuzlar. Kazıdığı için de oradan kökten artık büyük bir ihtimal canlıları veya kökleri yiyorlar. Onun için aşağılarda çok güzel kaz otları var. Kazayağı otları var ama ben o tarafa gidemeyeceğim. Kıyılardan bu şekilde toplamış olacağım.
vazgeçmek de istemedim. Çünkü böyle bir planım vardı. Şu ottan bir toplayayım diye. Belki de bir daha hiç fırsatım olmayacak. Birkaç tane de böyle mantar yemiş. Benim zehirli mi değil mi diye sorduğum mantarlar gelmiş onun tarafından büyük bir ihtimal. Çünkü tavuklar buraya gelemiyor çitten dolayı artık. Eskiden ormanın içine girerlerdi. Böyle sağda solda her yerde yumurta bulurduk. Hatta bir defasında tavuk civcivleriyle gelmişti. Tabii ormanda mı yoksa bizim arazinin değişik yerlerinde mi bilemiyorum. Evet, bakın bu da çok güzel. Hatta şu kazayağı otunun size çiçeklerini göstermiştim. Size kazayağı otunun çiçeklerini göstermiştim. Şu ne diyeyim? Çiçek sapı. Kuru olan çiçek sapı. Çok güzel beyaz böyle çiçekleri var. Şunu da alabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki orada niye duruyorsunuz? Hemen kaçın oradan. Aslında kaçtım fakat tekrar geldim. Güzel büyümüş. Hep böyle bakın kökleriyle değil de yapraklarını alıyorum. Kök kısmında yine videomda size gösteririm. Burada geçen yıllarda bir tane böyle sarı ot dediğim kaymacık otu çıkmıştı. Yine o da burada çıkmaya başlamış. Yine burada tüylü acımık otu da var. Bakın şu daha taze taze çıkmaya başlamış. Hatta tüylenmemiş bile. Bunları illa pişirmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kazayağı otunu. Böyle dürüm arasına sarıp baharat, tuz atıp o şekilde yiyebilirsiniz de. Bakın çok güzel yine bir kuzu kulağı otu. Kuzu kulakları o kadar güzelleşti ki arkadaşlar. Coştular. Böyle hatta bunlardan da içine karıştırılabilir. Birkaç tane şöyle alayım. Yumurtalı kavurmasını yapacağım. Kazayağı otu. Kazayağı otu aynı zamanda arkadaşlar baldıran otuna da çok benzetilir. Baldıran zehirli bir ottur. Fakat kazayağı otu yenir. Siz eğer kazayağı otunu çok tanıyamıyorsanız lütfen yemeyin. İyice öğrenmeden kazayağı otunu da toplamayın. Şimdi bir tane şuradan kazayağı otunu kökünden çıkarayım. Size göstereyim. Şu bölgede de epey çıkmış zaten. Daha önce de çok çıkıyordu buralardan. Bunların hepsi kazayağı otu. Henüz daha baldıran otları çıkmaya başlamadı. Yine bu bölgede baldıran otu da var. Şu da çok güzel. Şöyle otların arasında maydanoz gibi duruyor arkadaşlar ama bunlar kazayağı otu. Maydanoz da her yerden böyle rahatlıkla çıkan bir ot değil zaten. Bakın maydanoz gibi görünüyor. Zaten o nedenle yalancı maydanoz, yabani maydanoz deniyor. Şuradaki kuzu kulakları da çok keyiflenmişler. Maşallah. Bayıldım bayıldım. Ben de şu böyle benekli, damarlı otların şeylerini çok seviyorum. Kırmızı kırmızı oluyor ya. Yine bunlar da kuzu kulağı ama onu daha çok beğeniyorum. Bakın şöyle ormanın kıyısındayım ama çalılar da her yeri kaplamış. Burada şimdi şöyle tekrar geri döneyim. Orada gördüğüm kazayağı otunu kökünden çıkarayım size göstereyim.
çıkarayım. Çok derine inmişler. Bunu da çıkaracak gibi değilim. Bu da derine inmiş. Şurada şu güzel görünüyor. Evet, bir tane şöyle çıkarıyorum. Bakın. Şöyle bir kökü var. Saçak kök. Maydanozun kökü gibi yani, gördüğümüz maydanozu da böyle görüyoruz zaten. Şöyle buraları beyazdır. Eğer baldıran olsaydı ve kart bir baldıran olsaydı şuraları kırmızı lekeli olur. Bakın. Normalde bu kazayağı otun da şuralarında pembelikler oluşur ama o lekeler şeklinde değildir. Evet, bu kazayağı otumuz arkadaşlar. Böyle bir yaprak şekli var. Ben size yine daha önce paylaştım ve bunu yakından tanıttım. Kazayağı ile ilgili videomu da eklerim yukarıya. Oradan da tekrar onu da izleyebilirsiniz. Şu kök kısmını temizleyeyim. Gerisini alayım. Yapraklarını alacağım zaten. Şurada da yine birkaç tane var. Evet, şimdi şöyle yandakini de yapraklarını alayım. Maydanoz toplar gibi topluyorum arkadaşlar. Yine bahara doğru iyice böyle kazayağı otlarını görürsem, coşarlarsa bir video daha çekebilirim. Şimdilik bunları böyle paylaşıyorum size. Çünkü birçok yerde yağmurlar olduğu için kazayağı otları çıktı. Siz de doğaya gittiğiniz zaman bu otu arayabilirsiniz. Ama tabii çok kar olan yerlerde bu ot henüz daha çıkmamıştır. Evet, şuraya bakalım şimdi. Şuradaki de güzel. Aslında çok bıçağa bile gerek yok arkadaşlar. Topladım ama arkadaşlar çok fazla olmadı. Bakın daha şu kadar topladım. Bir miktar daha toplarsam kavurma için yeterli olacaktır. Şöyle birazcık şu tarafa gireyim. Ses de duymuyorum. Bakın şurada da var. Burada arkadaşlar bakın şöyle minicik çıkmaya başlamışlar çatlak çanak otları. Şunlar. Buraya çünkü tohumları iyice yayılmıştı. Şuradakini gördüğünüz gibi.
tarafında da var. Şuradaki toplayalım. Oh, bu da çok güzel büyümüş. Bakın çok keyifli olmuş. Tabii bu kadar gübrenin, torfun içinde büyümemesi anormal olurdu. Aslında daha çok burada olması gerekiyor. Daha çok yayılması gerekiyor. Sanırım ağacın gölgesinde kaldığı için olabilir diye düşünüyorum. Bakın bunlar da morbaş. Böyle mor mor açıyorlar. Yabani sümbül. Onlar da yapraklarını çıkarmaya başlamışlar. Bu da çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın. Kuzu kulağı otu. Oğlak kulağı otu. Ekşice ot. Birimiz var. Gelelim biz kazaya otumuzun yapraklarını toplamaya. Şundan birkaç yaprak daha alayım. Şundan da. Bunlar kuzu kulağıdır bu arada arkadaşlar. Evet, burada da kazaya otları çoktu. O tarafa gitmeyeyim artık. Geri döneceğim. Bu kadar yeter aslında. Şöyle küçük bir tavada arkadaşlar bunu böyle kavurup üzerine yumurta kırabilirim. Çok da güzel olur. Artık çıkayım buradan. Siz de eminim benim için endişelendiniz. Evet, burada da çok varmış. Bakın arkadaşlar.
beneklilerden de alayım. Evet, şimdi tekrar şu aynı noktaya geldim. Şuradan bakın, şurada da küçücük bir mantar varmış. Bunları yiyor büyük bir ihtimal. Domuz mudur nedir bilmiyorum ama bunlar hep parçalıydı yukarılarda. Ay, burada da çok varmış. Oturayım şuraya, birazcık daha toplayayım. Bakın. Evet, bakın göstereyim şöyle. Şu kadarcık topladım. Hemen hemen 300 gram kadar vardır. Zaten temizlemeye gerek yok. Yalnızca şu kuru dallar var içinde. Ne şey yaptıkları. Onları temizleyeceğim. Ondan sonra yıkayıp kavurmasını yapacağım. Evet. Neyse. Buradan çıkalım. Evet arkadaşlar, kaz ayağı otlarımızı topladım. Korka korka da olsa en azından yiyeceğimiz kadar bir ot toplamış oldum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.